Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Yarn Art'ın Summer ve Summer Dream ile şahane bir bluz örüyoruz. Öncelikle bu ipleri denemem için bana fırsat veren Craft Max ailesine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Daha öncesinde Summer'ı denemiştim. Bir de Dream'i denememi söylediler ve ben her iki ipi de birlikte kullanarak bir parçada görmek istedim. Aradaki fark Summer Dream renk geçişli bir iptir. Batik diyebileceğimiz. Summer'lar ise tek renktir. Siz de Craft Maxi'den güvenle satın alabilir, sipariş verebilirsiniz. Ben 3 milim tığ ile örüyorum bu projeyi. 36'dan 40 bedene kadar uygun olacaktır. Videonun sonunda bedenle ilgili çok daha detaylı bilgi vereceğim. Sonunu mutlaka izleyin derim. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Ancak yapımına başlamadan önce biraz kodlarıyla ve iple ilgili size bilgi vermek istiyorum ki tam yaz mevsimine uygun bu iplerin içeriklerini şöyle söyleyeceğim. %70 merserize, %30 viskon. Işıltılı, yani aslında içinde sim olmamasına rağmen ışıltılı bir ip. Zaten eminim ışıktan oraya da yansıyordur diye tahmin ediyorum. Summer'ları da aynı şekilde. Örümü de oldukça keyifli bir ip. Bunu da belirtmek isterim. 100 gramı 350 metre, yani gayet uzun, gayet dökümlü bir ürün elde edebileceğiniz bir ip. Ben 3 milim tığ ile kullanıyorum demiştim. Zaten kendi de üstünde 3 milim tığ öneriyor. Renklerini, kodlarını vermem gerekirse ise krem rengimiz 06. Yarn Art'ın üstünde renk kodu yok ama 33. Hemen Dream'lerin de kodlarını vermek istiyorum. 4309 içinde şöyle eflatun geçişleri olan, 4304'te mor geçişleri olan. Bunu da bilgi olarak bırakmak istedim. Öyleyse başlayalım. Bu yazlık kazağım için gerekli olan iki parçayı ördüm. Aslında tam olarak ikisini bitirmedim. Birinde son işlemi beraberce yapacağız. Birini tamamen finalledim. Diğerini de son üstünü örerken birleştiriyor olacağız. Ama ondan önce buraya modeli nasıl kurduğumu size göstereceğim. Ondan önce burada biliyorsunuz ben 4 tane renk kullanıyorum. Modelin tekrarını da anlamışsınızdır. 4 kafes, 2 modeli kurduğum sıra, 4 kafes, 2 modeli kurduğum sıra şeklinde her renk şöyle 5, daha doğrusu şurası 2 sırada oluyor. 6 sıra şeklinde tekrarlıyor. Ben ip kopartarak, renk değiştirerek ördüm ama siz tek renk iple de örüyor olabilirsiniz. Çok daha kolay ilerleyecektir işiniz. Hiç ipi koparmadan dümdüz modeli kurmaya devam edeceksiniz. Şimdi o zaman hep beraber modeli kurmaya başlayalım. Ben modeli size gösterirken, tekniği nasıl kurduğumu anlatırken farklı bir iple çalışıyorum. Bunlar 4 mevsim koton ipler. Biliyorsunuz modelde çalıştığım ip farklı. Bademler içine çalışacağım. Buradaki en önemli detay bademlerimizin tek sayı olması. Modeli 37 badem içine, yani hemen şöyle dipten göstermek istiyorum. Şu kısımlardan bahsediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 diye 37 tane badem içine çalıştım. Azaltırken 35, 33 gibi, arttırırken de 39, 41, 43 gibi arttırmamız gerekiyor sayıları. İlk olarak ilmeğimi çıkartacağım. Ben de burada hemen 5 tane badem içine modeli kurup size anlatmaya çalışacağım. İlk başlarken 4 tane zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp burada İlk örmüş olduğum zincirin içine batıyorum ve ilmeği çıkarttıktan sonra 3 kere de çıktığım bir ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3.
Tekrar artık burada çekmiştim 4. Artık benim zincirlerim 3. Geldim. Tığın üstüne ipimi alıp 1, 2, 3 kere de çıktım. 1, 2, 3. Battım. 1, 2, 3. 3 zincir. Tığın üstüne ipimi aldım. 1, 2, 3. 5.'yi yapıyorum. Tek sayıyla başlamak önemli bir detay. Bunu hatırlatayım tekrardan. Sayım 5'e geldiğinde trabzanlar, zincirli kısmı alta, bu trabzanlı kısmı yukarı alıyorum. Ve ben yalancı trabzanla yükseliyorum. Sizin eğer eliniz alışık değilse zincirle de yükselebilirsiniz. Bir zincir çekip minik bir yükseldikten sonra etrafında döndürüyorum. Bu ipi bu ilmeğin şöylece arkasından geçirip ilk yalancı trabzanımı ördüm. Tığın üstüne ip alıyorum. Her bir boşluğun içine 3 tane ikili trabzan öreceğim. 1, 2, 3. Arada hiç zincir olmadan diğer bademin içine geliyorum. 3 tane ikili trabzan. İpimi yatırdım. Hemen onu da gizleyeceğim bu arada. Üstüne 3 tane ikili trabzanları örerek. Arada hiç zincir olmadığını hatırlatmak isterim. Ve sonuncu bademe geldim. Batıp 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Başta örerken biliyorsunuz burada bir yalancı trabzanla başlamıştık. Aynı şekilde burada da bu dibe batarak bir ikili trabzan örüp bu sırayı tamamlıyorum. Böylelikle ilk sıramı tamamlamış oldum. Şimdi artık üste çıktığımızda kafesleri örmeye başlayacağız ve bundan sonra benim ördüğüm bütün trabzanlarım üçlü trabzan olacak. Yani iki kere dolayıp 3 kere de çıkacağım. Şimdi burada dönüşte hemen bir zincir çekip şöylecene parçayı döndürüyorum. İlk başlarken aynı dibime, bakın aynı trabzandan gelen dibe batıp ilmek çıkartıp bir sık iğne örüyorum. Örmüş olduğum sık iğnenin sol tarafında kalan şu kısma batıyorum. İlmek çıkartıp bir sık iğne daha örüyorum. Aynı boşluğa şuna yine batıp bir sık iğne örüyorum. Ve bir tane zincir çekip tığımın üstüne ipi 2 kere doluyorum. Ortadaki trabzanı atlayıp yanındakinin üstüne bir adet üçlü trabzan. Bir zincir, 2 kere dolayalım. Bir taneyi atlayıp buradaki diğer trabzanın üstünde yine 3 kere de çıktığımız üçlü trabzanımızı örerek bu mantıkla sıranın sonuna kadar devam ediyoruz ve ilk kafes sıramızı oluşturmuş oluyoruz. Sonuna geldiğimde ise yine bir zinciri çekip burada ortadakini atlayıp sondaki trabzanın tepesine batıyorum ve yine bir üçlü trabzan. 1, 2, 3. Bu kafes sırasını, yani tam olarak şurası oluyor, 4 kere. Şimdi trabzanlarımızı ördük ikili, üçlü trabzanlarla da 4 sıra tekrarlıyoruz. Hemen buradaki dönüşü tekrar göstereyim. Bir zincir çekip döndürüyorum. Dibime batıp hemen bakın kendi dibine batıp bir ilmek çıkartıyorum. Sık iğnemi öreceğim burada. Daha sonra bu sık iğnenin solda kalan kısmına batıp bir sık iğne daha. Aynı şekilde devam ediyorum. Yani zincirle yükselmek yerine bunu tercih ediyorum. Bir zincir, 2 kere dola ve aynı mantıkla alttaki üçlü trabzanların üstüne
3 kere de çıktığım trabzanlarımı örüyorum. Sonuna geldim. Yine burada da bir zincir çektim. 2 kere doladım. Burada örmüş olduğum kısmın zincirli kısmını atlayıp buradaki tepesine batıyorum. Yine 3 kere de yükseldiğim trabzanımı, uzun bacaklarımı örüyorum. Aynı mantık devam edecek. Bir zincir çekeceğim. Hemen döndürüp dibine batacağım. Bir sık iğne. Sık iğnenin solda kalan kısmına batıp bir sık iğne daha. Yeniden solda kalan kısmına batıp bir sık iğne daha ve bir zincir. 2 kere doluyorum ipimi ve hemen buradaki trabzanın tepesine yine üçlü trabzanımı örüyorum. Bu şekilde aynı gösterdiğim mantıkla kafesi 4 sıra yapalım. Son kafesimi de ördükten sonra eğer aynı renk kullanarak devam ediyor olsaydım, ki aynı renk kullanacak arkadaşlarım için söylüyorum, bir zincir çekip döndürdükten sonra aynı boşluğa batıp sık iğne örerek modeli kurmaya başlayacaklardı. Bir sık iğne boşluğa, bir ikili trabzan. Üçlü trabzanın tepesine bir sık iğne, boşluğa bir ikili trabzan. Üçlü trabzanın tepesine bir sık iğne, boşluğa ikili trabzan. Yani şu kısmı örüyoruz. Buranın ilk sırasını örüyoruz. Ben ama renk değiştireceğim için, belki renk değiştiren arkadaşlarım için de fikir olsun diye burada hemen rengi değiştireceğim. Ne yapıyorum o vakit? İpimi kilitledikten sonra kesiyorum. Aynı bulunduğum noktanın tersini çeviriyorum ve yeni rengimi alıp üstüne biraz evvel gösterdiğim gibi sık iğne örerek başlayacağım. İlmeğimi çıkartacağım hemen. Daha sonra bu bacağın üstüne bir sık iğne örüyorum. Tığın üstüne ipimi alıp boşluğun içine bir ikili trabzan. Bacağın üstüne bir sık iğne, boşluğun içine bir ikili trabzan. Bacağın üstüne bir sık iğne, boşluğun içine bir ikili trabzan. Bu mantıkla bu sıranın sonuna kadar devam edelim. Sonuna geldiğimde de yine buradaki bacağın tepesine bir sık iğne örüp hemen bir zincir çekip çeviriyorum. Ve bulunduğum sık iğnenin içine bir sık iğne örüyorum ve yanındaki ikili trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Yani altta ne ördümse üstüne onu örüyorum. Sık iğnenin üstüne sık iğne, ikili trabzanın tepesine ikili trabzan. Sık iğnenin içine sık iğne, ikili trabzanın tepesine ikili trabzan mantığıyla da bu sırayı tamamlayalım. Sona geldiğimde de sık iğnenin içine sık iğnemi örüp artık bu kısmı tamamlamış oldum. Şurayı keseyim. Bunun üstüne yeniden bacakları kuracağım. Bacakları da aynı renkle devam ediyorum modelle. Yani modelin şöyle ki aynı iple bu kısmı tamamlayıp 4 sıra kafes. Yine aynı renkle bu kısmı tamamlayıp 4 sıra kafes şeklinde ördüm. Hemen kafese çıkışı da göstereyim. Bir zincir çekip döndürüyorum. Aynı boşluğun içine bir sık iğne. Sık iğnenin sol tarafına batıp bir sık iğne daha. Yeniden sadece sola batıp bir sık iğne daha. Sonra bir zincir. 2 kere dola. Alttaki ikili trabzanı atlayıp sık iğne yaptığım boşluğa bir bacak. Bir sık iğne 2 kere dola. Trabzan atla. Sık iğnenin içine bir uzun bacağımız. Üçlü trabzanımız yani. İşte bu mantıkla da modeli dilediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Ben bu şekilde kurdum. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Kafesin sonuna geleceğim. Aynı burada yükseldiğim gibi kafesleri yükselteceğim. Şimdi
bitmiş olan parçaya gelecek olursak hemen parçanın üstünde size göstermek istiyorum. 2 parça aynı şekilde örüyoruz. Dediğim gibi 37 tane bademin içine koydum. Eni ve uzunluğunun ölçüsünü şimdi size vereceğim. Tam bir yazlık ip, bu arada bunu da söylemek isterim. 49-50 santim eni var. Hemen boyunu da söylemem gerekirse 54 santimde boyunu örmüşüm. Siz kendi istediğiniz uzunluğa göre hazırlayabilirsiniz. İstediğim uzunluğa geldikten sonra modeli kafes sırasında bırakıyorum. Bakın aynı bunda olduğu gibi kafes sırasında bırakıyorum. Daha sonra şöyle 30 santime yakın bir yaka kısmı açıklığı bırakıyorum. İkili trabzanlar, yarım trabzan ve sık iğnelerle de en üst kısmı oluşturuyorum. Şimdi benim burada göstereceğim kısmı ilk parçayı örüyorsanız böyle dümdüz öreceksiniz. Yani burada 14 tane bacağı ayırdım. Ayırdığım kısım 14 tane bacak kaç santim derseniz eğer 12 santim geliyor ayırdığım kısım. O kısmı ikili trabzan örerek geçeceğim. Şu ilmek belirleyiciyi taktığım yere kadar ikili trabzan öreceğim. İlk parçam olsaydı dümdüz örüyordum. Şimdi örerken diğer parçayla da bir taraftan birleşiyor olacağım. Benim burada birleşirken yaptığım kısmı ilk kez örenler böyle ayrı yapıp bırakacaklar, kafa karışmasın. Onun için birleştireceğim için şu anda bu parçamı hemen şöyle döndürüyorum ve burasından birleşmeye başlayacağım. Şimdi burayı birleşmeye başlarken şu sadece ilmek belirleyicileri taktığım yere kadar birleştiriyor olacağım. Sonrası yaka için artık benim boşluğum olacak. Hemen buradaki ilk bacağın üstüne geliyorum. Trabzanlarım üçlü değil, ikili trabzan örüyorum artık. İlk ikili trabzanımı ördükten sonra tığdan çıkıyorum ve karşıda bu parçadaki ilk ikili trabzanın tepesinden batıp bu ilmeğimi içinden geçiriyorum. Şöylece. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıyorum. Boşluğa gelip bir ikili trabzan örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Hemen yanda trabzanın tepesinden yine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Tığın üstüne yine ip aldım. Bu defa trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Tığdan çıkıyorum ve üçüncünün tepesine batıp ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde bir boşluğa bir trabzan tepesine ikili trabzanlarımı örerken karşı tarafta da aynı noktalara batarak iki parçanın bir omzunu birleştiriyor olacağız. Ayırdığım kısma kadar bu şekilde birleşip geleyim. Bu ayırdığım yere kadar geldiğimde de yine aynı şekilde bakın o boşluğa bir ikili trabzan, karşısındaki ilmeğin içinden yine geçirdim. Bu defa bu ayırmış olduğum trabzanın tepesine batıyorum, bir ikili trabzanımı örüyorum. Yine tığdan çıkıp karşıda artık son birleşeceğim trabzanın da tepesine battıktan sonra birleşmem bitti. Bundan sonra yapacağım işlem yarım trabzan, yani tığın üstüne ip alıyorum, hepsini bir, bunu da 4 kere tekrarlayacağım. Birinciyi ördüm, ikinciyi trabzanın tepesine, üçüncüyü boşluğa, dördüncüyü yine trabzanın tepesine ördükten sonra bu ayraçla bıraktığım kısmın iki kafes önüne kadar, yani burada da yarım trabzan öreceğim için tam olarak buraya kadar sık iğnelerle devam edeceğim. Nasıl mı? Bir boşluğa, bir trabzanın tepesine, bu mantıkla devam edelim.
Tam olarak sözünü ettiğim yere geldim. Şimdi 4 tane yarım trabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4. Ayırmış olduğum kısmında tepesine batıp bir ikili trabzan öreceğim. Şunu hemen çıkartayım. Tığımdan çıkıyorum ve karşısında tam olarak onu da oradan çıkartayım. Tam olarak aynı trabzanı buluyorum. İlk örmüş olduğum buradaki ikili trabzanı tepesinden ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra boşluğun içine geliyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Yine çıkıp karşısındaki ilmekten geçiriyorum. Yani biraz evvel göstermiş olduğum mantıkla da bu sıranın sonuna kadar bu taraftaki omuzu birleştirelim. Burada da sona geldiğimde artık son bacağın tepesine bir ikili trabzanımı örüyorum. Karşıdaki de sondaki trabzanın içinden ilmeğimi hemen trabzana batalım. İlmeğimi çıkartıyorum. Kaçırmadan. Sonra kitleyip şöylece ipimi keseceğim. Burada ipi kestikten sonra artık omuzlardan iki parçayı şöylece birleştirmiş olduk. Yani üst kısmımız birleşti. Şimdi sıra artık yanlardan birleşip bir taraftan da kol evimizi oluşturmakta. Kol evi için ne kadar bir açıklık olmasını istiyorsanız karşıdan eşit şekilde, yani şu maviden itibaren şuradaki kafes sayısıyla şuradaki kafes sayısını denk getirecek şekilde bir ayraçla tutturup yandan birleşerek geleceğiz. Şimdi ben bir tarafı yapayım, diğer tarafı beraber yapalım. Bir tarafın yan tarafını şöyle gayet salaş bir biçimde birleştirirken, ki ben böyle tercih ettim. Siz dikerek de daha düzgün birleştirebilirsiniz. Ben biraz böyle salaş görüntüde yakalamak istiyorum açıkçası. Ondan ötürü bu tarz birleştirdim. Birleştirirken aynı zamanda kolu da oluşturdum. Kolda da üstümde görmüş olduğunuz üzere ben oturan bir kol modeli çalıştım. Bunun için de şurayı çok geniş tutmadım. Size tavsiyem, ben döküm döküm bol kolu olsun istiyorum diyorsanız, şimdi benim göstereceğim ölçüden mesela ben burada 15 santim bırakmıştım. Siz yani şöyle söyleyeyim, bol kol isteyenler en az böyle 20-22 santim falan bıraksın derim bol kol için, dökümlü kol için. Benim üstümde gördüğünüz gibi ben böyle hani otursun ve yukarıya doğru sıyırarak kullanmak istedim. Tamamen zevkinize bağlı kolu çalışma şekliniz, ama kolu nasıl oturttuğumu, yanları benim nasıl birleştirdiğimi şimdi size göstermek istiyorum. Beraberce diğer tarafını yaparken görelim. Ben dediğim gibi burada bir 15 santimlik önden, bir 15 santimlik de arkadan alanı ayırdım. Aynı karşılıklı denk gelen kafesleri de karşılıklı şu şekilde tutturdum. İşte şimdi buraya kadar gelene kadar da aşağıdan başlayıp birleşeceğim. Sık iğne ile birleşeceğim. Çok basit bir birleştirme tekniği. Yani böyle hani özensiz, salaş dediğimiz, hatta bazen pis bitişli diye de adlandırılabiliyor salaş ürünlerde. Tabii ki siz daha düzgün birleştirmek isterseniz siz öyle çalışabilirsiniz. Şimdi burada ilk olarak şöyle hemen en dipten bir tane bundan batıyorum. Bir tane de tam karşısına denk gelen yerden batıp ilk sık iğnemle sabitliyorum. Şöylece. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz trabzanların bir buradan içine batıp boşlukların içine 2 tane sık iğne örüyorum. Şurada geçişte de diplerine batıyorum. Daha sonra boşluğa geliyorum. 2 tane
sık iğne karşılıklı birleşirken tekrardan her ikisinin de şöyle dibine batıp orada da bir birleştirme yapıyorum. Daha sonra boşlukların içine ikişer tane sık iğne. Tekrardan diplerine batıp kol altına kadar bu şekilde kafesli kısımları birleştirelim. Şurada çalıştığımız yerdeki geçişi nasıl yaptığımı da size göstereyim. Şimdi bir buraya, bir tane daha buraya. Sonrasında hemen burada bir tane batıyorum. Bir tane de karşısındakinin dibine batıyorum. Sonra ortaya batıyorum. Sonra da burada başlangıç noktasına batıyorum. Karşılıklı hep aynı noktalara batmaya dikkat edelim. Kaydırma yapmamış oluruz böylelikle. Tekrardan boşluğa geldim. 2 sık iğne. Sonra bir buraya, bir karşısına, kol altına kadar ilerleyelim. İşaretlediğim yere kadar birleştirerek yandan geldim. Hiç şimdi ipimi koparmıyorum. Buradaki iğnemi çıkartayım hemen. Daha sonra aynı iple devam edeceğim ama nasıl? Kol evimi ayırdım. Hemen şurada görmüş olduğunuz şu noktaya batıp bir sık iğne öreceğim. Daha sonra boşlukların içine bir sık iğne örüyorum. Burada şu ortaya batmadan buraya gelip bir sık iğne örüyorum. İşte burada arttırma yapmak isteyen arkadaşlarım hani kol evini açık bırakmadan da buraya da batarak büyütme yapabilirler. Bunu da söyleyeyim. Ben burada bir nevi kol evini aslında küçültmüş de oldum. Koluma yapıştırmak istediğim için kolu. Buradaki ortalara batmalar bir miktar daha genişletir. Ama buranın genişletmesi yeterli olmayan arkadaşım, çok bol isteyenler mutlaka daha büyük bıraksınlar kol evini. Ben burayı atlayacağım. Şimdi buraya geldiğimde atlama yapmayacağım. Buraya geldiğimde yine 1, 2 ve 3 tane yapıyorum. Kafeslerde kafes boşluklarına 1, 2. Burayı atlıyorum. Buraya geliyorum. 1, 2. 1, 2. Şimdi buraya kadar aynı şekilde ilerledim. Buraya geldiğimde ise hemen bir tane dibine, bir tane ortasına, bir tane de başlangıcına yapıp tekrardan boşlukların içini örmeye devam ediyorum. Omuzdaki kısma geldiğimde de hemen şuraya bakın, önce buradaki boşluğun içine 2 tane, arttırmak isteyenler ortaya da bir tane yapabilirler. Sonra buradaki boşluğa geliyorum. 2 tane de buradaki boşluğa yapıp diğer kafesin boşluğuna atlıyorum. Ve bundan sonrası başladığım noktaya kadar aynen göstermiş olduğum teknikle devam ediyor. Başladığım noktaya da geldiğimde, şimdi yaklaştım daha doğrusu, buradaki son kafes boşluğuna da 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geldim. Şimdi artık kafesleri kurmaya başlayacağım. Şimdi ilk olarak battığım noktaya tekrar batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra ördüğüm sık iğnenin solundakine yeniden batıyorum. İkinciyi, üçüncüyü de yapıp bir zincir çekiyorum. Tığı 2 kere dolayıp bir tane sık iğneyi atlayıp diğerine bir kafesimi, ilk kafesimi örüyorum. Bir zincir, 2 dola, bir tane atla, diğerine hemen ördüm. Bir zincir çektim, bir sık iğne atladım, diğerine. Bu şekilde başladığım noktaya kadar da kafesi kuralım.
Son artık kafese geldiğimde de hemen bir zincir çekiyorum. Burada ilk örmüş olduğum bacağı bulup tepesine batıyorum. Önemli olan şey bu kısımda buradaki ördüğüm kafes sırasıyla, yani şuradaki kafes sayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 diye saydım. 30 tane burada, 30 tane de diğer kolda. Bu detay çok önemli. Çünkü kolların genişliğinin aynı olması gerekir. İkinci sıraya geçtiğimde de yine hemen dibine batıyorum. Aslında aynı modeli buraya kurmaya başlıyorum. Hiçbir farkı yok. 4 sıra kafes, daha sonra bedende gösterdiğim tekniği uygulayacağım. Kafeslerde bu şekilde başladığım yere kadar aynen kafesleri öreyim. İkinci sıraya da tamamladığımda yine aynı burada ilk ördüğümün bacağın tepesini buluyorum. Arasından kaydırarak geçirip 3. sırayı örüyorum. Aynı mantıkla başlıyorum. Hiçbir farkı yok. Kafes sıralarını tamamlayıp daha sonra hemen yeni renkle dolgularımı yapacağım. Kafeslerimi öreceğim. Ben burada kaç sıra ördüm size hemen göstereyim. Kaç kere renk değiştirdim yani. Tam olarak 1, 2, 3, 4, 5 kere değiştirdim rengimi. Burada da aynı şekilde 5 kere de tamamlayacağım. Yeni renge de birlikte geçelim. Sonrasını zaten rahatlıkla örebiliriz. 4 sıra kafesi ördükten sonra burada hemen yeni rengimi takıp aynı göstermiş olduğum tekniği uygulamaya başlıyorum. Yani ilk trabzanın tepesine sık iğne, daha sonra tığın üstüne ipimi alıp boşluğun içine bir ikili trabzan, trabzanın tepesine sık iğne, boşluğa bir ikili trabzan. Şimdi söylemek istediğim şu ki dönüp geldiğimde aynısını yapıp bu renkle 4 sıra daha devam edeceğim. Şu bitirmiş olduğum kolda size göstermek isterim. Bakın şuraya kadar şöylecene devam edeceğim. Sonra kol ağzına geldiğimde de trabzanlarını birlikte geçer finalleriz. Kolda artık istediğim uzunluğa geldiğinde kafesli sırada bırakıyorum. Daha sonra da hemen kaydırarak ilk başladığıma gelip bir kere çıkıp sık iğne ile ikinciyi de çıkıyorum. Sonrasında hemen yanına boşluğun içine bir ikili trabzan. Trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Boşluğa bir ikili trabzan. Yani kol ağzını trabzanlarla geçiyorum. Şimdi diğer kolda hemen size göstereyim. Bu şekilde kolun ağzını tamamlayıp yazlık kazağımızı da bitirmiş olacağız. Bu sıranın da sonuna geldik. Hemen boşluğa bir tane örüyorum ve buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesini şöylecene bulup batıp kaydırarak geliyorum. Daha sonra da ipimi güzelce sıkıştırdıktan sonra keseceğim. Parçamızı tamamlamış olduk. 36'dan 40 bedene kadar uyum sağlayacak, tam içime sinecek istediğim gibi bir kazak oldu. Açmış olduğum her ipten bir tane kullandım. Sadece mavi olanı bitirdim. Biliyorsunuz şu mavi olan tamamı bitti. Diğerlerinden epeyce arttı diyebilirim. Hafif yazlık tiril tiril bir kazak oldu. Sizler alttaki badem sayılarını arttırarak bedeni büyütebileceğiniz gibi sıra sayısını da yukarıya doğru arttırarak boyunu da uzatabilirsiniz. Kolunu da daha geniş nasıl örebilirsiniz videonun içinde bıraktım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse şayet her zamanki gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.